Güney Kıbrıs Rum kesimine büyükelçi atanması ve bu anlamdaki ilişkilerin biraz daha değişmesi bizim açımızdan, bizim tezlerimiz açısından aynı olmadığını, bir uyumsuzluğun var olduğunu da gösteriyor. Trans-Hazar üzerinden daha kısa yolların olması, maliyetin azaltılması için ciddi yatırımların yapılacağını anlıyoruz. Özellikle sınır güvenliği, uyuşturucu trafiği, insan kaçakçılığı gibi konularda birlikte hareket edilmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Değerli GZT izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Profesör Doktor Çağlagül Yesevi. Kendisiyle 4 Nisan'da Semerkant'ta gerçekleşen Orta Asya ülkeleri ve Avrupa Birliği arasında düzenlenen zirveyi konuşmak için bir araya geldik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sinan Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hocam, toplantı sıcak geçti. Çok fazla sonuçlar alındı ve çokça gündem oldu. Öncelikle bu toplantıya kimler katıldı? Sizden öğrenebilir miyiz? 3-4 Nisan'da yapılan bu toplantı gerçekten önemliydi. Avrupa Birliği ile Orta Asya ülkelerinin toplantısıydı. Şimdi şunu da belirteyim, bize eleştiri gelmeden burada kendilerini Orta Asya ülkeleri olarak tanıttıkları için biz de Orta Asya kelimesini kullanacağız. Ama tabii ki bölgeni biz Türkistan olarak nitelendiriyoruz. Ancak bu toplantılarda Orta Asya başlığı var. Şunu söyleyebilirim, daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Artık Orta Asya ülkeleri, yani bu 5 ülke, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan birlikte hareket ediyorlar. Bölge sorunlarını birlikte çözmeye çalışıyorlar ve dışarıyla Orta Asya artı bir şeklinde görüşmeler yapıyorlar. Bundan bahsederken şunu söylemiştik. Almanya ile bu şekilde görüştüklerini, Fransa ile, yine Çin, Rusya, pek çok ülkeyle de bu şekilde bir formatta görüşüyorlar demiştik. Son zirve ise aslında Avrupa Birliği ile ilgili görüşmelerin ilk zirve olarak nitelendirildi. İlk zirve deniliyor, ancak şunu söylemek gerekiyor, çok fazla görüşme yapıldı. Bu görüşme trafiğinde 20 tane Dışişleri Bakanlığı düzeyinde toplantı yapıldığını, yani Orta Asya Cumhuriyetlerinden 5 tanesinin Dışişleri Bakanları düzeyinde toplandığını, Avrupa Birliği ile görüşmeler yaptığını söyleyebiliriz. Bu format ise, yani Orta Asya artı bir formatı 2018'den beri çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani bölge ülkeleri 5 tanesi bir araya gelerek kendi sorunlarını dışarıyla konuşuyorlar ve işbirliği olanaklarını arıyorlar. 4 Nisan'daki toplantı ve ardından bir deklarasyon, bir belgenin de ortaya çıktığını söyleyebilirim. Bu son derece önemli. Semerkant'ta, Özbekistan'da gerçekleştirildi. Çok önemli konukları ağırladı cumhuriyetler. Çünkü sadece Özbekistan'ın misafirleri değil, bu 5 cumhuriyette görüşmelerde birlikte davrandılar. Önemli konu başlıkları var Sinan Bey. Bunlardan bir tanesi ulaşım. Avrupa aslında çok ciddi bir şekilde kaynak ayırdı. Sadece Orta Asya açısından değil, bir Global Gateway projesi, yani küresel geçit projesinin olduğunu söylemem gerekiyor. Bu sadece Orta Asya'yı içermiyor. Asya'yı, Pasifik'i, Latin Amerika'yı, Afrika'yı içeren çok büyük çapta bir proje. Bunun bir ayağının da Orta Asya ile ilgili olduğunu ve bunun içinde bir kaynak ayrıldığını, yatırımların yapılacağını anlıyoruz. 4 Nisan'daki bu görüşme ve arkasından yayınlanan belge de gerçekten önemli. Bize aslında bir yol haritasını ortaya koyuyor. 2019 yılında Avrupa Birliği Orta Asya'ya yönelik olarak stratejisini belirledi. 2023 yılında ise bir aslında yol haritasını sundu. Yani hangi alanlarda işbirliği yapılacak, hangi konularda görüşülmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nin çok ciddi olarak önemli adımlar attığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde aslında 2021 itibariyle çok daha hızlandı. Daha önce şöyle bir program yapmıştık sizinle. Yeni büyük oyundan bahsetmiştik. Büyük oyun ardından yeni büyük oyun. Orada da demiştik ki her devletin ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin belli istekleri var Orta Asya ile ilgili olarak. Yine büyük oyunla ilgili belki şundan da bahsetmekte fayda var. İşte Mackinder'ın kara hakimiyet teorisi, karpgah kavramı, yani dünyanın merkezi. Dünyanın merkezi neresidir? Karpgaha nasıl girilir? Doğu Avrupa'ya sahip olan bu karpgaha da girebilecektir. Aslında Mackinder da bundan çok emin değil. Bu haritada sürekli değişiyor ama yine Orta Asya, İran, Afganistan, Doğu Sibirya aslında bu alan içerisinde etkili. Stratejik olarak önemli bu alan. Yani dünyayı yönetmek istiyorsanız buralarda kontrolünüzün olması gerekiyor. Aslında bunun biz
görüntüsünü, bir resmini çekmiş oluyoruz bu 4 Nisan toplantısıyla. Bu nedenle de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Konulardan bir tanesi ulaşım. Yine nadir toprak elementlerinin konulardan biri olduğunu görüyoruz. Enerjinin son derece önemli bir alan olduğunu, yenilenebilir enerjiden de bahsettiklerini, sürdürülebilir kalkınmadan bahsettiklerini söyleyebiliriz. Ve ilerleyen vakitte belki de tek tek maddeler üzerinden de geçmek uygun olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu 5 Cumhuriyet'in birlikte hareket etmelerinden bahsediyoruz. Avrupa Birliği ile çok gelişen bir ilişkiler ağından bahsediyoruz ve çok sık toplantılar yapılıyor. Her ne kadar bu son zirve aslında 4 Nisan'daki Semerkant zirvesi ilk zirveymiş gibi gösteriliyor ama ilişkilerin çok sık olduğunu söylemem gerekiyor. Bir de şundan bahsetmek belki uygun olur. Tek tek devletlerle de görüşmeler yapıldı. Bunlardan bir tanesi Almanya Devlet Başkanı tarafından yapılan, şansölyenin yaptığı, şansölye Scholz'un yaptığı görüşmeydi. 15-17 Eylül'de gerçekleşti ve Özbekistan'la görüşmelerin olduğunu söyleyebilirim, Kazakistan'la görüşmelerin olduğunu söyleyebilirim. Yine Macron'un Fransa'nın büyük ilgisinin olduğunu, yine Kasım 2024'te yaptıkları gezinin de son derece önemli olduğunu, pek çok konuda anlaşmanın da imzalandığını söylemek gerekiyor. Hocam toplantıların sonuç bildirgesinde nelerden bahsedildi? Onun üzerinde durmakta fayda var gerçekten. Dediğim gibi ana konu ulaşım. Aslında Avrupa Birliği mümkün olduğunca ticaret yollarını açmayı istiyor. Bu çoklu bir kavram aslında. Yani ulaşım dediğimiz zaman içine pek çok şeyin girdiğini söyleyebiliriz. Ulaşım yollarından bahsederken havalimanlarından bahsediyoruz. Karayolları ve demiryollarından bahsediyoruz. Altyapı faaliyetlerinin destekleneceğini görüyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğim bu küresel geçit, Global Gateway denilen bu anlatı, bu projeden bahsedersek 300 milyar euroluk bir büyük proje. Bunun aslında 12 milyar euroluk kısmının da Orta Asya'daki devletlere ayrıldığını görüyoruz. Yani ulaşıma aslında 10 milyar euroluk bir çok ciddi kaynak ayrılıyor. Yatırımların yapılacağını anlıyoruz. Altyapı faaliyetlerinin geliştirileceğini. Bunun dışında başka projelerin de olduğunu anlıyoruz. Şimdi ne istiyorlar? 4 Nisan'daki toplantının sonuç bildirisinde neler var? Daha derin bir işbirliği yapmayı arzu ediyorlar. Üst düzeye ilişkileri çıkartmayı arzu ediyorlar. Yani ilk maddede bunlardan bahsediliyor. Yine iki konu gündeme getiriliyor. Bunlardan bir tanesi 2019 yılında yapılan Orta Asya Stratejisi. Bunun devamının geleceği. Yine 23 Ekim 2023'te de Avrupa Birliği Orta Asya yol haritasına da atıfta bulunuyorlar. Bunların önemli olduğunu belirtiyorlar. Bu kapsamda iki toplantı yapıldı Sinan Bey. Bunlardan bir tanesi 2022'de Astana'da, diğeri de 2023'te Kırgızistan Çolpanata'da yapıldı. 2024'te toplanamadılar ve biz bugün Nisan ayında 2025 yılında yapılan toplantının sonuçlarını konuşuyoruz. Neye önem veriyorlar dersek, üzerine durdukları konulardan biri bölgede barış. Barış ve istikrarın tesisine önem verdiklerini belirtiyorlar taraflar. Yani 5 Orta Asya Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği. Ülkelerin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliğine saygı ve güç kullanmama konusu altı çiziliyor ve anlaşmazlıkların, sorunların da barışçıl yöntemlerle çözülmesinin öneminin yine vurgulandığını görüyoruz. Hocam sonuç bildirgesini ben okuduğumda gözüme bir madde çarptı. 4. madde. Bu maddenin detayları ve nasıl yorumlanabileceğini sizden öğrenebilir miyim? Evet Sinan Bey, benim de ilgimi çekti ve sonrasında gelen haberlerle de ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu maddede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2 tane aslında maddesine, almış olduğu karar maddelerine atıfta bulunuyor. Bunlardan bahsetmek gerekirse de 1983 ve 84 yıllarında alınan 2 karardan bahsediyoruz. Biri 541, diğeri de 550. Bu kararlar Kıbrıs Cumhuriyeti'nden başka bir Kıbrıs devletinin tanınmaması ve büyükelçi atamaları ile ilgili, Kıbrıs'ın bölünmezliği ile ilgili. Aslında bu konu bizi ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı'nın Bişkek toplantısı ve ardından yayınlanan belgede de biz aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilen önemi görmüştük. Hatta bu Bişkek'teki zirvede onur konuğu olarak Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ağırlandığını görmüştük ve bunun uluslararası tanınırlık açısından Türkiye'nin tezleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tezleri açısından son derece önemli olduğunu
vurgulamıştık ve bu bizim için çok sevindirici bir olaydı. Ancak Orta Asya ile Avrupa Birliği arasında yapılan bu toplantının sonuç bildirgesine yayınlanan bu 4. madde aslında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hem Türkiye'yi hem de bölge ülkelerini etkiliyor. Burada Avrupa Birliği'nin tezlerine uygun olarak davranacaklarını anlıyoruz ve zaten çok yakın bir zamanda biliyorsunuz Kazakistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın bu aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine aslında Güney Kıbrıs Rum yönetimine büyükelçi atamaları gündeme gelmişti. Aslında bunların bu zirveyle ne kadar bağlantılı olduğunu da görmüş olduk. Bunun somut bir göstergesi de bu yapılan zirvenin ardından yayınlanan deklarasyonda belli oluyor. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Türk Devletleri Teşkilatı içerisindeki üye devletlerin aslında bu tanımayı gerçekleştirmeleri önemli. Biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kazakistan, Özbekistan üyeler ve aynı zamanda Türkmenistan'da gözlemci üye statüsünde. Aslında biz dış politika belgelerinde de bir ortaklıktan bahsediyorduk. Yani bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bizim tezlerimizin yanında olduklarını düşünüyorduk. Ancak Avrupa Birliği ile yapılan bu zirvenin sonucunda biz bunun tam da bu şekilde gerçekleşmediğini görüyoruz. Şimdi bu önemliydi. Yine 5. madde belki üzerinde durulması gereken konu ortak güvenlik sorunlarına birlikte hareket edecekleri ve bunlarda ikili ve çoklu anlaşmalar yoluyla çözeceklerini söylüyorlar. Radikalleşme ve terörizm üzerinde duruluyor. Diyalog yönteminin kullanılması ve bazı konular özellikle sınır güvenliği, uyuşturucu trafiği, insan kaçakçılığı gibi konularda birlikte hareket edilmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Karşı duracakları konulardan bir tanesi bahsettiğim gibi terörizm, aşırıcılık ve dezenformasyon olarak belirtilmiş. Şimdi bazı konulara da özel önem atfettiklerini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Afganistan. Biliyorsunuz Afganistan bölgede istikrarsızlığa neden olabileceği düşünülerek aslında güvenli, istikrarlı bir Afganistan'ın oluşturulması, Afgan halkına destek verilmesi. Yine burada kararda geçen kadınlar ve kız çocukları için eğitim ve iş hakkının yeniden tesis edilmesi konusuna önem verdiklerini belirtiyorlar. Bir de yaptırımların ihlali meselesi var. Bu da bir madde olarak geçmiş. Yani yaptırımların ihlal edilmemesi, yani Avrupa Birliği'nin aslında uluslararası yaptırımlarının bozulmaması gerektiğiyle ilgili de bir maddenin yer aldığını söyleyebilirim. Rusya yönelik olanlar değil mi hocam? Öyle bir şey söylenmiyor. Yani bir ülkeden bahsedilmiyor orada ama yaptırımların ihlali. Biliyorsunuz biz acaba bölge ülkeleri ikincil yaptırımlardan etkilenebilirler mi? Ukrayna Savaşı sonrasında konuşmuştuk. Burada bir ülkenin adı geçmiyor ama yani biz bir kural koyuyorsak buna da saygı gösterilmesini isteriz şeklinde bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, iyi komşuluk ilişkileri, enerji dönüşümü ve yeşil enerji konularıyla ilgili Avrupa Birliği'nin güçlü katkısı olacağı anlaşılıyor. Yine Kırgız Cumhuriyeti ile biz de bahsetmiştik bundan. Kırgız Cumhuriyeti ile Tacikistan arasındaki sınır sorunlarının çözülmesi konusu yine bunun çok iyi ve olumlu olduğu yönünde bir bahis var, bir madde var. Bunun dışında arttırılmış bir İşbirliği paketi, bir anlaşmanın imzalanması konusu da gündemde. Kazakistan'la vize kolaylaştırılmasının yapılması gündemde. Ve en önemlisi üzerine biraz önce de durduğum gibi bu Global Gateway denilen küresel geçiş stratejisinin bir parçası olacağı ve yatırımların yapılacağı belirtiliyor. Benim özellikle üzerine durmayı arzu ettiğim konu Avrupa Birliği Orta Asya Zirvesi'nde ulaştırma son derece önemli. Transhazar üzerinden daha kısa yolların olması, maliyetin azaltılması için ciddi yatırımların yapılacağını anlıyoruz. Tam bununla bağlantılı bir soru soracağım hocam. Bu Transhazar hattı neden bu kadar önemli? Yani Orta Asya ülkeleri neden özellikle burayı canlandırıp, ihya edip bir şeyler gerçekleştirmek istiyorlar? Yani amaçları tam olarak nedir burada? Tabii yolların açılması öncelikle ticaret için önemlidir. Biliyorsunuz tedarik zincirleri açısından önemlidir. Maliyetinin düşürülmesi önemlidir. Ve özellikle artık yol politikaları, kalkınma politikaları son derece önemli. Bunu kim aslında inisiyatif olarak başlatıyorsa o ülkede bu alanda daha güçlü oluyor. Biliyorsunuz çok önemli projeler var. Bunlardan bir tanesi Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve Türkiye'nin savunduğu Orta Koridor.
Zengezur koridorunun açılması ile ilgili biz konuşmuştuk. Bunun çok önemli olduğunu Türk Devletleri Teşkilatı'nın belgelerinde de görüyoruz. Bunun dışında Çin'in kuşak yol politikası var. Şimdi Avrupa Birliği'nin inisiyatif olarak oluşturduğu bu Global Gateway, küresel geçit denilen bir proje var. Sadece Orta Asya'ya yönelik değil, dediğim gibi çok boyutlu, çok gerçekten masraflı, güçlü bir ulaşım yolunun sağlanması, tedarik zincirlerinin açılması, maliyetin azaltılması, yolun kısalması gibi pek çok konuyu içeriyor. Tabii bunu yaparken de belli yatırımlar yapıyorsunuz. Avrupa Birliği'nin bu anlamda yatırımlara başladığını ve bunu önemsediğini görüyoruz. Bu konunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de ulaşım birinci konuysa, bu zirvenin ikinci önemli konusunu bu uzun zamandır üzerinde durduğumuz kritik ham maddeler meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu nadir toprak elementleri ve değerli madenler açısından Orta Asya'nın çok önemli olduğunu, çok ciddi bu anlamda gücü olduğunu, zenginliği olduğunu söylemem gerekiyor. Bunun da işbirliğiyle birlikte kullanılması, bu alanda yatırımların yapılması da söz konusu. Yani zirveden ne çıktı hocam derseniz, bir, ulaşım, iki, bu madenler konusu önemli. Bunun dışında pek çok konu var aslında Sinan Bey. Yani yeşil enerji, yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi, bu konuda destek olunması da konulardan bir tanesi. Yine bölgede güvenliğin tesis edilmesine önem veriliyor. Dediğim gibi Afganistan meselesi bu konuda önemli. Yine Ukrayna'da da adil bir çözümün olması isteniyor. Maddeler arasında bu bahsetmiş olduğum Trans-Hazar ulaşım koridoru ve buna paralel Orta Koridor'unda desteklenebileceği altyapı faaliyetlerine para ayrılacağı söyleniyor. Şimdi Orta Asya'nın ne gibi bu bölgenin sorunları var dersek, özellikle iklim krizi, artan sıcaklıklar, kuraklığın olduğu, bu konuda da işbirliğine gidileceği söyleniyor. Yine su üzerinde duruluyor. Su kaynaklarının daha verimli kullanılması önemli. Yine konular arasında demokrasi, insan hakları, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin aslında Orta Asya'ya bakışı geçmişten bugüne özellikle insan haklarına dayalıydı. Bu konunun yine gündemde olduğunu ama ulaşım ve nadir toprak elementlerinin arkasından bahsedildiğini söylemem gerekiyor. Bölgenin güvenliğinde önemli olduğunu söyleyebilirim. Avrupa Birliği dediğimiz zaman zaten demokrasi ve sivil toplum öne çıkıyor. Bu konuda da destek verileceği söyleniyor. Bir özel temsilci atanması Avrupa Birliği'nden söz konusu. Bunun dışında da bu Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik meselesinin destekleneceği söyleniyor. Türkmenistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği önemli olacak. Eğitim konusunda işbirliklerinin olduğunu söylemem gerekiyor. Zaten liderlerin de ziyaretlerinde ortak eğitim kurumlarının kurulması, özellikle Kazakistan için bunu söyleyebilirim. Yine Kazakistan'ın önem verdiği konulardan biri dijitalleşme, biliyorsunuz. Bu konuda da ortaklıklara gidecekler. Yine bir not olarak şunu belirtmem gerekiyor. Lider ziyaretlerinde de nadir toprak elementlerinin önemli olduğunu söylemem gerekiyor. Bunların ortak geliştirilmesi söz konusu. Özellikle Fransa'nın biliyorsunuz Kazakistan ziyareti açısından nükleerin ne kadar önemli olduğunu, işte bir nükleer tesisin ortak kurulabileceğini ve özellikle uranyum açısından çok zengin bir Kazakistan'dan bahsediyoruz. Çok ciddi kaynakları var ve bu bağlamda da ilişkilerin daha da güçlendirileceği anlaşılıyor. Yeni bir rezerv keşfini de duyurdu Kazakistan çok yakın bir tarihte. Üretimi de çok yüksek. Anekdot olarak belirtelim izleyicilerimize. Kritik toprak elementleri, bu nadir toprak elementlerini, bu önemli ham maddeleri birlikte üretmek, yatırımlar yapmak da söz konusu olabilir. Yani tekrar edersek bu zirve gerçekten önemliydi. Öncelikle şunu söyleyebilirim, ulaşım meselesinin, ham madde meselesinin öne çıktığını, yine bunun yanında insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğünden bahsedildiğini söyleyebilirim. İşbirliğinin ve ilişkilerinin güçlendirileceğini söyleyebilirim. Ancak bunun dışında tabii ki Güney Kıbrıs Rum kesimine büyükelçi atanması ve bu anlamdaki ilişkilerin biraz daha değişmesi bizim açımızdan, bizim tezlerimiz açısından aynı olmadığını, bir uyumsuzluğun var olduğunu da gösteriyor. Değerli GZT izleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Çağlagül Yesevi ile 3-4 Nisan tarihlerinde Semerkant'ta düzenlenen Orta Asya ülkeleri ve Avrupa Birliği arasında gerçekleşen zirveyi değerlendirdik. Sonuçlarını konuştuk, gelecekte neler olabileceğini konuştuk ve mevcut durumu konuştuk. Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.